Selamlar, sevgiler, değerli dostlar, sevgili takipçilerimiz. Bugün test sahamızda Lowrance Deepmark Z1'in çeşitli denemelerini yaptık, testlerini yaptık. Ve şu anda en performanslı başlığı 1.5'a 1.5 kare uçurtma başlıkla çekimleri yapacağız. Hangi ayarlarda daha verimli olabileceğini görmüş olacağız. Şimdi Ground 2'deyiz. Sense en üstte 5'te, filtremiz 3'te, Frankas 4'te. Bunu 3'te de kullanabiliyoruz. Sıkıntı yok. Audio 0'da. Otomatik sıfırlama 0'a bıraktık. Yani şu anda en stabil şekilde getirerek Z1 şu an çalışıyor. Bir şey yapalım. Evet. Şimdi burada sen geri git 70'teki evet 70'te bizim 100 kuruşlarımız vardı. Tam bura. Sinyalden çıkıyorum. Sinyale gireceğim. Tabii en stabil modda kullanıyorum aşağı yukarı. Bu 70'ti. Devam ediyoruz. Yakınlaştıkça hedeflere makinelerin biraz parazit yapması doğal bir şeydir. O hedefin uzaktan algılamasıdır. Pulse dedektörler için bu geçerlidir arkadaşlar. Şimdi bu bizim 5-10 kuruşlar 1 metrede olandır. Bu şekilde oldu. Bir sıfırlayıp bir daha üzerinden geçeyim. Bu da 1 metredeki 5-10 kuruşlarımızdı. Geldik buraya. Bu 1,5 metrede gömülü olan az kurşun vardı burada. Yani onu çok az bir şekilde normal bir tizle fark ediyor. Ayrım yok yani burada. Üzerine koymuşum başlığı arkadaşlar. Oradan da çıktık. Buraya geldik. Dikkat ederseniz makineyi en üst seviyede kullanıyorum. Sense 5'te. Yani normalde 4'te kullanmam lazım. Biraz parazit olayı var. Evet. Bakırı çok farklı alıyor arkadaşlar. Sinyalden çıktım. Evet, ayrımını da atıyor burada. Üzerine koydum başlığı. Sinyalden çıkıyorum. Tekrar sinyale giriyorum. Değerli arkadaşlar, burada 2 metredeki bakırımızı da net alıyor. Ben burada sensi biraz düşürmem gerekiyor. Makine parazit yapıyor. Evet, bu şekilde 2 metredeki hedefi daha net aldı. Parazitsiz çalışmasına çalıştık. Bu bizim 1,5'taki kurşundur. Arkadaşlar odur ki hani biz testlerimizde bu tiz seste mutlaka geçmeyin, çalışın dediğimiz bu. Lowrance'de de aynen bu var. Yani bir usta kullanıcı bunları bilmesi lazım. Bu 1'deki 4'e düşürdüğümden biraz şey alıyor. Bu 1'deki hedefimizdi. Geri çekelim.
bakırın sesi gayet farklı arkadaşlar. Bir kuruşlarımız 70'teydi. Şimdi farklı delay modlarına da ben baktım aslında. Şu an en verimli modlardan 2 ve 3'tür. 2 daha stabil. Yaptığım testlerde ve denemelerde deneyimlemelerimizi de aktarmak istiyorum bu arada. Ground 2 en stabil, en kararlı moddur. Ground 3'ü de kullanabiliriz. Ben bu arada hemen bir geçiş yapayım. Ground 3'ü de deneyeyim. Ben daha öncesinden denedim. Siz değerli takipçilerimiz için bunu özellikle çok detaylı bir video göremiyoruz YouTube'da, değil mi? Şu anda 3'teyim. Ground 3'te arkadaşlar. Net, güzel. Geri geliyorum. Bura bizim 1 metredeki daha hassas. Geldik kuruşuna. Buraya bir özellikle dikkat çekmek istiyorum. Birdeki Ground 3'te kurşunu da biraz daha net fark ediyor. Hani bunu tiz sesle sadece biraz hafif, şu anda biraz daha farklı, biraz daha fazla. Ben yani sürtünerek başlıkları çekiyorum ha. Dikkat edin buraya. Evet. Bakırdaki hedefimiz daha net, daha sinyalden çıktım. Sinyale giriyorum. Tamam. Değerli arkadaşlar, delay modlarını zaten hiç söylememe gerek yok. Delay modları zaten hassas kullanabileceğiniz modlardır. Ground modları ise yoğun manyetik taşlarının mineralli ve madenli sahalar ve ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olan modlardır. Şimdi ben cihazımı kapatayım. Burada Visioner'in 130'a 130 şeklinde dediğimiz bu altıgen olduğu için şunu göstereyim ben. Bu burada kalsın. Bunun uçurtma başlığını yan yana koyayım. Visioner'in uçurtma başlığı Lorenz'in 110'a 110 kare başlığına denk gelmekte arkadaşlar. Buna iyi bakın. Yani 130 dediğimiz kare değildir. Sekizgendir. Kare yaptığımız zaman biraz uzaktan da net alsın. Tamam mı? Onu alacağım. Sen hiç şey yapma. Ben onları alırım. Bir dakika. Şöyle daha yan yana böyle koyduğum zaman anlaşılıyor hani. Şimdi bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Şimdi Lorenz Şimdi Visioner'in testlerini yapacağım. Hiç video kesmiyorsun. Şimdi arkadaşlar bu 110'a 110'a tekabül ediyor kare olarak. Sekizgen olunca 130 olarak gözükür. Şimdi burada Lorenz Z1'in en kararlı modlarını izlediniz. Hiç videoyu kapamadan ben Visioner 130 sekizgen yani 110'a 110 kare diyelim. Onu deneyeceğim.
Çık oradan. Bunu yana koyacağım. Burada kalsın. Evet değerli dostlar, zaman zaman Visioner 3D pulse dedektörümüzde hep bu saha üzerinde ilgili kalibrasyon değerlerini yaparak aynı zamanda eğitimleri burada sağlıyorduk ve cihazın testlerini hep yaptık. 73'lük başlıkla bütün bu gömülen malzemeleri hepsini alıyordum. Ve şimdi şu anda Lorenz'in bu uçurtma başlığına yakın olabilecek 110'a 110'a tekabül eden uçurtma başlığımızla aynı performansları bir kıyaslamak adına cihazımı açıyorum. Cihazımızın genel arama ayarlarında Sense 9'a kadardır. Dikkat edelim. Ben hiç ellemeyeceğim. Sadece toprak balans ayarımı yaparak geçeceğim üzerine. Şu an makinem bayağı stabil duruma geldi. Aynen 70'deki kuruşlara geçeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sinyalden çıkıyorum arkadaşlar. Sinyale gireceğim. Bu bizim 70'deki evet rakamsal veriyim de verdi. Buradan çıktım. Devam ediyorum. Dikkat ederiz. Yani arama pozisyondayım arkadaşlar. 1 metredeki hedefin üzerinden geçeceğim arkadaşlar. Sinyalden çıktım arkadaşlar. Tekrar sinyale giriyorum. Bu şekilde bunu da net alıyor. Geldik. Şimdi 1.5'taki kurşun malzeme standart ayarlarda arıyorum. Makine stabillik açısından stabil kullanıyorum. Aynen Lorenz'teki gibi tizle şu anda yetiniyor. Bunu istersem biraz daha hassas konuma getirebilirim. Tabii ben ellemiyorum bunu. Bunu ellemeyeceğim. Aynı ayarlarda devam ediyorum. Arttırmayacağım ya. Hiç arttırmayacağım. Net. Orada da net algılama var. Şimdi 2 metredeki burada bakır radyatörümüz vardı arkadaşlar. Sinyalden çıktım. Sinyalden çıktım. Bir daha geçeceğim burada. Evet arkadaşlar sinyalden çıkıyorum. Tekrar sinyale gireceğim. Çok net. Ve standart ayarlarda ben bu testi yaptım. Bunun biraz derinliğini mesela Lorenz'i 5'te kullandım. En üst seviyede kullandım. Sense'i 7'ye çektim. Gain yine aynı 5'te. Gördüğümüz gibi efendim. Sense'i sade 7 yaptım. Gain yine 5'te. Oradan çıktım. Geliyorum. Burada kurşun var. Tabii ki sensimiz 7.
daha net alıyor, doğru mu? Bunları aynı 73'lük monobobinle de hepsi bu şekilde alıyor. Çok net mi acaba? Sinyalden çıktım arkadaşlar. Sinyale gireyim. Çıktım, bitti. Şimdi burada yine 70'teki paraya çok güçlü al. Yani kısacası makine istediğimiz seviyede sonuçları her şekilde alabiliyoruz. Bu kadar kararlı değerli dostlar. Visionary bu şekilde, yani hep testleri yaparken diyorum arkadaşlar, buraya gelin. Ben burada boş cihaz, asla söylediklerimin dışına, yani bildiğim neyse dürüstçe, benim amacım burada sadece bir cihaz satma derdi yoktur. Şimdi arkadaşlar, uzun zamandır Visionary'in 73'lük testlerini hep yapıyorduk. Şu anda 73'lük mono başlıkla dahi bu yerde gömülü olan bütün malzemeleri Visioner 3'te pulse dedektörü tespit etmekte, kararlılıkta derinlik bilgisini istersek 3 boyutlu grafikle de görüntüleyebilme özelliğine sahiptir.